19. yüzyıl Amerika'sında esrarengiz bir adam yaşıyordu. Hayatı, yaşamı, ölümü ve hatta ölümünden sonrası bile büyük bir gizemdi. İnsanlar onun geçmişini öğrenmeye çalıştıklarında ilerleme kaydedemiyor, aksine daha da çok yanıtsız soruyla karşılaşıyorlardı. O her yıl Connecticut ve Hudson arasındaki yolu yürürdü. Bu yol 587 kilometreydi. Onun bu yolu 1857'den 1889'a kadar hiç ara vermeden yürüdüğü söyleniyor. Yani 30 yılı aşkın bir süre. O kadar dakik ve profesyoneldi ki her yıl aynı yerden aynı saatte geçerdi. Rivayet odur ki insanlar saatlerini ona göre ayarlar, herkes onun hangi gün ve saatte nereden geçeceğini bilirdi. Bu yolu 34 günde bitiriyordu. Yani 5 hafta diyebiliriz. Yüzünde kirler, üzerinde deri ceket ve takındığı gizemli tavırlarla kimseye aldırış etmeden yürür giderdi. Kimse onun kim olduğunu bilmiyordu. Bunu neden yaptığı, isminin ne olduğu hiçbir zaman bilinemedi. O yıllar Amerikan İç Savaşı yıllarıydı. İnsanlar umutsuzca açlık ve sefalete teslim olmuş bir haldeydi. 1850'lerde evsizlere, avarelere ilk kez rastlanılmıyordu. O yüzden kimse bir avarenin hikayesini merak etmiyordu. Ancak bu adamı özel kılan ve insanların ilgisinin ona kaymasına neden olan birçok özelliği vardı. Connecticut nehrinden başlayan yürüyüşü Westchester ve Putnam ile devam ediyor, oradan South Salem, Croton, Fall, Yorktown ve Shurop Oak gibi kasabalardan geçiyordu. Kendine özel bir ceketi, kalın kazağı, şapkası ve diğer eşyalarıyla birlikte üzerinde 60 kilodan fazla yük vardı. Her adımda 60 kilonun ağırlığını taşıyordu. İnsanların onu fark etmesi çok uzun sürmedi. Belki 2. yılında, belki de 3. yılında tüm kasabanın diline düşmüştü. İnsanlar onun kasabalarına geleceği tarih ve günü bildikleri için ona yemekler, azıklar hazırlıyorlardı. Peki hiç kimse onunla konuşmayı akıl edememiş miydi? Bu sır perdesini neden kendisi aralamamıştı? O pek konuşmayı sevmezdi. İnsanlar ona bir takım sorular yönelttiğinde İngilizce bilmediğini fark etmişlerdi. İngilizceyi çok az konuşabiliyordu. Bir kesim onun ana dilinin Fransızca olduğunu iddia ediyor. Ayakkabıları da Fransız stiliydi. Bu ayakkabılara daha çok Fransa'da ve bazı Belçika köylerinde rastlanılıyordu. Onda insanları kendisine çeken garip bir güç vardı. Okullardaki en çalışkan öğrenciler Leatherman günü adı verilen özel günde ona yiyecek götürme şansına sahip olurlardı. Leatherman onun bilinen ismiydi. Sokak ağzı argo bir kelime. Muhtemelen hayatı mağaralarda ve barınaklarda geçiyordu. Mağarasında odunlar, çamlar, dallar ve yapraktan yaptığı yatağı vardı. Söylenenlere göre mağarasını çok temiz tutardı. Bazı özel alanlara yiyecekler sakladığı biliniyordu. 34 günlük yolculuğu çok iyi ayarlamıştı. Yiyecek ve barınma sıkıntısı çekmiyordu. İnsanlar cuma günü ona yemek verdiklerinde etleri reddetmişti. Bu durum onun Katolik olduğuna dair söylentilerin yayılmasına sebep oldu. Geçmişi hakkında hiçbir şey bilinmiyordu. Hal böyle olunca onunla ilgili bazı hikayelerin çıkması da kaçınılmazdı. Fransızca konuştuğuna dair söylentiler onun Jules Bougle olduğunu düşündürmüştü. Jules Bougle, Fransa'nın ünlü deri spekülatörlerinden birisinin kızına talip olan ve ailenin servetini batırıp Amerika'ya kaçan rezil damat olarak bilinirdi. Bu hikayenin farklı versiyonları da var. Bu hikaye o kadar inandırıcıydı ki herkes olayın çözüldüğünü düşünmüş, onun Jules Bougle olduğuna emin olmuştu. Ama bu hiçbir kanıta dayandırılamayan basit bir teoriydi. Yanlış bir inanıştı. Mesela Deluca isimdeki bir soy bilimci bir asırdan fazla bir süre sonra onun hikayesini araştırmaya başladı ve bunun için 20 yılını harcadı. Ama beklediği yanıtları bulamadı. Dan Deluca araştırmaları sonunda gizemli adamın 30 yıl boyunca aynı rotayı izlemediğini söylemişti. Ona göre o sadece 1883'ten Mart 1889'a kadar seyahat etmişti. Yani yalnızca 6 yıl. Yemek için yalvarmamıştı. Bir serseri de değildi Jules Bougle'de. Aslında evsiz bile sayılmazdı. Mağaralar, oyuklar ve çeşitli barınaklarda kalıyordu. Hiç dışarıda uyumamıştı. Mağaralar onun eviydi. Nadir de olsa davet edildiği evlere girdiği olmuştu. O kesinlikle avlanıyordu. Çok sayıda tuzak kurduğu düşünülüyor. Asla dilenmedi, çalmadı, kimseyi taciz etmedi ya da zarar vermedi. Sadece seyahat ediyordu ve kesinlikle çok seviliyordu. Her kaynakta bundan özellikle bahsediliyor. İnsanlar onun gelmesini dört gözle bekliyorlardı. Çok az insanla konuşmuştu. Bazen uğradığı kasabadaki evlerin bahçelerine ve aralarına gizlice girip uyuduğu fark edilmişti.
Hava şartları ne olursa olsun asla yolundan dönmüyordu. Bu yolda önce kalacağı mağaraları belirliyordu. Mağaralar onun yiyecek depoladığı doğal buzdolaplarıydı. Derilere karşı özel bir ilgisi vardı. Şapkası, fuları, kıyafetleri ve ayakkabısı süslemeli özel yapımdı. Birçok eşyası deridendi. Düzenli olarak deri dükkanlarını ziyaret eder, deri bağışlarını sevinçle karşılardı. Onunla ilgili ilk belgeye Burlington Free Press'te rastlıyoruz. 7 Nisan 1870'te çıkan makalede ondan deri kaplı adam olarak bahsediliyor. Yazıda çok nadir konuştuğu, tek heceden öteye geçemediği belirtiliyor. Fakat yazıda önemli bir ayrıntı da var. Onun Picard ismindeki Fransa'nın eski, tarihi idari bölgesinden geldiği iddia ediliyor. Bu bilgiyi nereden edindikleri muamma. Onunla konuşmaya başlayan insanlar ona geçmişi hakkında herhangi bir soru yönelttiklerinde konuşmayı hemen bitirdiğini söylemişlerdi. Belli ki konuşmak istemediği bir geçmişi vardı. Uzaktan bakıldığında akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülebilir. Ama onunla sohbet edenler bunun aksini düşünüyorlar. Kar fırtınaları, günlerce süren yağmurlar, eksileri gören sıcaklıklar hiçbir sonu etkilemezdi. Oyuklarda ve mağaralarda ateş yakma, yön bulma ve açlığa dayanma gibi konularda uzmanlaşmıştı. Kışın onu görenler birçok kez yüzünün donduğunu fark etmişlerdi. Bir gün gittiği mağazalardan birisi aldıklarının kaydını tutmuştu. Aldıkları şeyler şunlardı: bir somun ekmek, bir kutu sardalya, bir kilo kraker, kahve, bakır fincan ve bir şişe bira. Parayı nereden kazanıyordu? Hayırseverler mi veriyordu? Yoksa bilmediğimiz bir işi, mesleği mi vardı? Açıklanamayan bir başka olayda güzergahındaki 10 kasaba tarafından 1879'da kabul edilen ve avare serserilerle ilgili düzenlemeleri içeren Tramp yasasından onun muaf bırakılmasıydı. Bu yasa dışarıda görülen avarelerin tutuklanmasını ve hapse gönderilmesini emrediyordu. Bazı güçler onu koruyor gibiydi. 1888'de durumu kötüleşmişti. Ona rağmen hala rotasından şaşmıyor, kendini zorlayarak yürümeye devam ediyordu. O günlerde insanların zorlamasıyla hastaneye kaldırılmıştı. İleri derecede kanserdi. Epey bir çökmüş, güçten düşmüştü. Hastanede sadece birkaç gün kaldı. Sonra yoluna devam etti. İnsanlar önceleri onun görüntüsünden çekiniyorlardı. Korkunç buluyorlardı. Ama görüntüsünün altında çok kibar bir adam yattığı sadece 1-2 yılda anlaşılmıştı. Mart 1889'da New York'ta bir dedikodu herkesin dilindeydi. Gizemli adam ölmüş. Hem de sığınma evinde ölmüş. Ölümü de bir gizemdi. Çünkü ölümü soruları yanıtlandıramamış, aksine yanıtı olmayan soruları daha da artırmıştı. Bazıları bir kafa travmasından öldüğünü düşünüyordu. Bir kesim tütün içtiği için ağız kanserine yakalandığını, bu sebeple öldüğünü iddia ediyordu. Pipo içmeyi sevdiği biliniyordu. Deri ve tütün hediyeleri gördüğünde çok sevinirdi. O yüzden ağız kanserinden de ölmüş olma ihtimali çok yüksek. Bu kanserin nedeni tam olarak bilinemese de alkol, tütün ve fazla güneşe maruz kalma kanser riskini artırıyor. Gizemli adama bir cenaze töreni düzenlendi. Çünkü o yerel bir ünlüydü. Onu New York'un Mount Pleasant kasabasındaki Sauville Woods mağarasında bulmuşlardı. Mezar taşına bu doğru olmasa da Jules Boucquet yazıldı. Aynı zamanda deri adam olduğu da belirtildi. Doğum yeri olarak Lyon, Fransa uygun görülmüştü. Hikayesini anlatan kısa bir açıklama yazmayı da ihmal etmemişlerdi. Deri adam her yıl düzenli olarak 587 kilometre yol yürürdü. 1858-1889 yılları arasında bir mağarada yaşadı. Mezarı bir otoyolun hemen kenarındaydı. Ziyaretine çok fazla insan geliyordu. Bu da yıllar sonra akıllara mezara zarar vermiş insanlar olabileceği düşüncesini getirdi. Bu tahmin doğru çıkacaktı. Öldüğünde eşyaların arasında Fransızca yazılmış bir dua kitabı çıktı. Fransız olduğunu destekleyen bir diğer belgede Kuzey Fransa'da yaptığı seyahatlere ait biletlerdi. Muhtemelen eğitimli biriydi. Hangi bitkilerin yenebileceğini, ateşin nasıl yakılacağını, yön bulmayı ve bunun gibi birçok şeyi ustalıkla yapmıştı. Onun gibi evsizler soğuk dönemlerde öldüklerinde genelde bazı uzuvları çürümüş, eksilmiş olurdu. Ancak onda böyle bir durum söz konusu değildi. Uzun yıllar sonra insanlar mezarın başka bir yere taşınması için dilekçe verdiler. Mezarı 2011 yılında taşındı. Amaç mezarı daha merkezi bir yere taşımak ve yanlış olan Jules Boucquet ismini kaldırmaktı.
Fakat mezarı açtıklarında ona dair hiçbir kanıt bulamadılar. İçeride sadece bazı tabut çivileri ve tırnaklar vardı. Mezar yerinin taşınmasının bir diğer nedeni kalıntılardan onun kökenini tespit etmekti. Bu yüzden adli testler yapmak için uzmanlar gelmişlerdi. Onun Kızılderili kökenli mi yoksa Amerikan mı ya da Fransız mı olduğunu öğrenmek istiyorlardı. Ama bu mümkün olmadı. Mezar taşına sadece The Leatherman yazıldı. Bu onun en bilinen ismiydi. İlginç tarzı, bilinmeyen geçmişi ve neden yürüdüğü bir türlü anlaşılamayan o 584 kilometrelik rotasıyla ilk günden bugüne dek geçmişini ve gizemini korumayı başardı. Videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.